Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Mustafa Kemal Atatürk'e de minnet duygularımı iletiyor. İstanbul kırmızı. That we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report. Good evening. I'd like to provide the American people with an update on efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes. Tabii bazı değil. Neredeyse bütünü usulsüz. Seçim günü olan en büyük şey hile veya yolsuzluk. 3 pusuladan ikisini veriyor, birini vermiyor. Hepsini değil. Bakıyor seçmene. Diyelim ki AK Parti adayına verecek gibi anladığı seçmene. And it's their will that determines who will be the president of the United States and their will alone. Peki hiçbir şey olmadıysa sandıkta bu nasıl bu kadar oy aşağı düştü, AK Parti'nin lehine kayıtlara geçildi ve fark azalmış oldu? Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şey. We'll do a national lawsuit and really expose the corruption of the Democrat Party. But this is beyond anything I've ever seen. Ali İhsan Yavuz'a FETÖ iddiası da soruldu. Birilerinin oradan onlardan da istifade etmek. Victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven. Victory, 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 victory. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan, Cumhurbaşkanı olsun Erdoğan. Amin. Oylar Tayyip'e verilsin. Cumhurbaşkanı. Son günlerin gündemi işgal eden en önemli sorularından biri. Türkiye küçük Amerika mı yoksa Amerika büyük Türkiye mi? Şüphesiz ki videoda da izlediğiniz üzere özellikle son seçimlerde dikkat çeken benzerlikler oldukça fazla. Aslında kültür, inanç ve ülke yapısı itibariyle Amerika ile Türkiye'nin bu kadar benzerlikler taşıması şaşırtıcı olsa gerek. Aslında biraz derin düşündüğümüzde şaşırmamız gereken hiçbir şey olmadığını da söylemek gerek. Çünkü iki ülke arasında benzer olan tek bir şey var. Buna tabii ki daha sonra değineceğim. Öncelikle son Amerika seçimleri ve geçen sene geride bıraktığımız İstanbul seçimleri dışında iki ülke arasında toplumsal ve siyasi olarak dikkatimizi çeken bazı şeyler daha var. Bunlardan birincisi hem Amerika hem de Türkiye'de orta sınıfın neredeyse yok olmuş olması. Amerika'da da bu uzun yıllardır bu şekildeyken Türkiye'de ise belki de son 10 senedir orta sınıf yok olmakta ve yok olmaya devam etmekte. Biliyoruz ki Amerika'da da zengin, çok ama çok zengin, fakir ise neredeyse aç durumda. Belki Türkiye'de Amerika gibi siyahi insanlara karşı bir ayrımcılık olmayabilir. Ancak biliyoruz ki bizde de boyutları belki Amerika kadar olmasa da toplumun marjinal yani kenarındaki kesimlerine bir ön yargı olduğu çok açık. Biliyoruz ki Türk polisi Amerika polisi kadar acımasız ve sert değil. Ancak bizim de geçmişimiz bu konuda tertemiz değil. En önemli benzerliklerden biri de iki ülkede de evrimin tartışılıyor olması. Özellikle bu konuda Amerika'daki protestan kiliselerinin evrim tartışmasını Türkiye'ye enjekte ettiğini biliyoruz. Çünkü protestanların görüşüne göre evrim diye bir şey asla var olamaz. Evrimi ilk ortaya atan kişilerin Müslüman olduğunu biliyorken bu tartışmanın Türkiye'ye enjekte ediliyor olması oldukça üzücü. Son seçimlere geri dönecek olursak denize yakın yerlerin çoğunlukla demokratlar tarafından kazanıldığını ancak iç kesimlerin daha çok cumhuriyetçiler tarafından kazanıldığını görmek zor değil. Bu açıdan da benzerliklerin var olduğunu görebilmekteyiz. Dünyanın en zengin müteahhiti sizce kimdir? Cevap oldukça tanıdık bir isim, o da Donald Trump. Türkiye'de de yatırımları olan Trump ile benzerlik kurmak için Türkiye'deki siyasilere veya iş yaptıkları insanlara Türkiye'de inşaat sektörünün son 15 senedeki gelişimine bakmamız yeterli olacak. Her ne kadar gitgide yoksullaşan bir ülke olsak da obezite artık bizim de sorunumuz. Ülke olarak büyüyor muyuz yoksa gelişiyor muyuz? Kararı size bırakıyorum. Farkımız şu ki biz futbolu çok seviyoruz ancak onlar futbol deyince farklı bir şey anlıyorlar. Farkımız şu ki Türkiye'de hiç kimse Cumhurbaşkanı televizyonda konuşurken doğru veya yalan da söylese yayını kesemez. Ancak Amerika'da seçim akşamı bu durum yaşandı. Ya Amerika Türkiye'leşiyor ya da bizler Amerikalılaşıyoruz. Ya da bunların hiçbirisi aslında. Peki ya sorunun cevabı? Türkiye küçük Amerika mı ya da Amerika büyük Türkiye mi? İki ülke arasında benzer olan aslında tek bir
bir şey var demiştim değil mi? Buna sonra değinirim demiştim. O halde sorunun cevabı çok açık. Ne Türkiye küçük Amerika ne de Amerika büyük Türkiye. Ortak olan tek bir şey var ki o da cehaletin içinde boğulan toplumlarız.